Más allá de la actuación, Engin Akyürek sigue conquistándonos a través de la literatura. En la presentación y firma de su tercer libro, İsimsiz, celebrada en Estambul, compartió sus impresiones y emociones con la prensa. Escuchemos sus palabras. İsimsiz kitabı 11 dile de çevrilmiş diye duydum. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl bir kitap oldu? Vallahi çok mutluyum. Üçüncü kitap. Birinci kitabı çıkarırken üçüncü kitabı çıkaracağımı hiç hayal etmemiştim. Ya oyunculuk dışında başka bir şey yapmak bana iyi geldi ve böyle sevdiklerimizle, arkadaşlarımızla paylaştığımız bir şey oldu aslında. Böyle küçük buluşmalar yapıyoruz. Dünyanın farklı yerinden insanlar geliyor. Benim için de çok kıymetli ve anlamlı oldu. Çok da küçük bir buluşma değil, sıranın sonunu göremiyoruz biz şu an. Öyle mi? Gerçekten. Ben tam görmedim. Müthiş Ne bir güzel. kalabalık var, satışlar da görüldüğü üzere herhalde çok güzel gidiyor. Maşallah. Ya bir taraftan da şöyle benim açımdan çok kıymetli bir tarafı var. Bu kitabın telifi Darüşşafaka'ya gidiyor. Böyle anlamlı bir tarafı da var. Ne mutlu diyelim o zaman. Devamı da gelecek o zaman. Şu İnşallah an- yazmaya devam ediyoruz. Hani benim öyle bir şeyim yok. Yani kitap çıkarayım diye bir durumum yok. Biriktikçe, yani bir kitap olmayı hak ettikçe paylaşmaya devam edeceğim. Peki bu kitabı yaparken, üçüncü kitabı yaparken hani üçüncü olacağını hiç tahmin etmiyorum demiştiniz ama oyunculuk yaparken de kitap yazacağınızı hayal ediyor muydunuz? Ya yazıyordum ama böyle bir kitap çıkarma hayalim yoktu. Yazdıkça, biriktikçe, ilk kitaptan sonra da yani başka bir alanda bir şey yapıyor olmak, oyunculuk dışında bir şey yapıyor olmak bana iyi geldi ve devam ettim aslında. Bir taraftan da bir buluşma noktası oldu yani. Evet. Sevdiklerimizle buluşabildiğimiz bir an yaratmış olduk. Dizi ve filmlerde biliyorsunuz uyarlama çok çekiliyor. Bu kitaplardan uyarlama olacak olan var mıdır? Kafanızda böyle bir şey var mı? Onu soralım. Ya bazılarını aslında böyle uzun bir hikaye olarak yazmayı düşünmüştüm. Öykü olarak kaldı. Belki birkaç tanesi böyle bir kısa film olabilir. Kısa film olabilir. Engin Akyürek oynar mı peki yoksa kamera arkasında mı görürüz onu? Bilmiyorum. Bilmiyorum, belki benim dışımdaki birileri keşfeder oradaki hikayeleri, bir şey yapmayı düşünür. Öyle diyelim. Peki onun dışında neler yapıyorsunuz? Peki biraz da oyunculuktan bahsedelim. Enfes bir akşamın ikinci sezonuna başlayacağız Temmuz ayında. Onun heyecanı var. O benim sevdiğim ve kıymet verdiğim bir iş oldu. Başarılı da oldu. Şimdilik o var. Dünyada da çok geniş bir hayran kitlesine sahipsiniz aslında. ABD'de yurt dışından yabancı hayranlarınız geldi imza almaya sizden. Bunun için hayranlar çok istiyorum. Ya benim için çok mutluluk verici bir şey bu. Yani yaptığınız bir şeyin dünyanın farklı yerlerinde karşılık buluyor olması, işte kitabınızın imza gününe geliyor olması, bunlar çok değerli bir Türk oyuncu olarak. Yani mutlu oluyorum ve hep söylediğim bir şey var. Bunu devam ettirebilmek lazım biraz. Yurt dışında bir projeler olacak mı Engin Bey? Brezilya'da, Güney Amerika'da çok büyük bir kitleniz olduğu için acaba orada bir proje olur mu? Çünkü biliyorsunuz Cansu'nun Portekiz'de bir film çekti. Aynı şekilde hayranlarımız çok mesaj attığı için bu soruyu onlar için soruyorum. Ya şimdilik öyle bir şey yok ama olursa neden olmasın? Yani isterim tabii ki. İsterim tabii ki. Peki çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Kitapla birlikte bir detay alabilir miyiz? Tabii ki. Sağ olun, teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Bu arada sağ olun. Engin Bey, bir de ayakta fotoğraf rica Tabii ki. Kitabın ismi neden İsimsiz? Aslında İsimsiz de en son yazdığım öykülerden bir tanesiydi. Öyküleri okuyunca kitabın ismine karar vermeden önce aslında bütün hikayelerin içerisinde bir isim ve bir ait olmayla ilgili bir şeyi fark ettik ve İsimsiz koyduk aslında. Hayırlı olsun. Sağ olun, ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim.